Halil Necipoğlu hocamdan güzel kaside. Yayının başında istemişlerdi. Hadi dinleyelim. Cismi pak, ruhu pak, belkasım Ahmet-i Mücteba Muhammed Mustafa'ra salavat. Şimdi şu girişten ne anlayabilir bir dinleyici? Bir, güzel bir nefes kullanımı anlayabilir. İki, entonasyona çok dikkat eden bir kulak anlayabilir. Çok dikkat ediyor. Küçücük bir detoneye bile yer yok. Çok dikkat ederek okuyor. Bunun sebebi ne olabilir? Eğitim aldığı kişilerin ona bu konuda sürekli uyarıda bulunması. Aman, entonasyona dikkat et, sesine dikkat et, tonu değiştirme, pozisyonu bulma, sesi kaybetme, notaya dikkat et. Bu böyle okunmaz. Ve bunun sonucunda çok dikkatli okuyan bir kişi. Çıkan sonuç nedir? Tertemiz geçiyor. Bütün sesler, bütün birbirine geçen glisandolar. Öyle tatlı tatlı bir de her nameyi göstere göstere acele etmeden sakin. Ben böyle sakin okuma tarzlarını çok seviyorum. Koşmayan. Hani tık 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 bazen bir başlıyor. Hiç dikkat etmiyor bile. Tık 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 bütün nameler yapılıyor ama yani bu sefer o dinginliğe ulaşamıyor dinleyici. Eğer o biraz sakinliği karşı tarafa hissettirdiği zaman, çünkü şu da var yani, bir kaside okurken veya ben tabii uzmanı değilim ama dinleyici olarak bunun farkındayım. Bir dinleyici olarak bunu dinlerken ne için dinliyoruz? Yani oturup ağlamak, sadece acı çekmek için dinlenmez ki böyle bir şey. Bu size kendinize ait bir süre oluşturuyor yani. Düşünme, dinlenme, durma. Yani o sürede sakinleşip dinlenme, düşünmeniz lazım bir şey. İster Allah'ı düşünün, ister kendi hayatınızdaki bir şeyleri düşünün ama acı çekerek değil. Kurgulayarak, yani sizi o okumadaki o yavaşlık, rahatlık, dinlenme süresi size de kendiniz dinleme süresi veriyor. İlginç bir şey. Sesin böyle bir ifadesi var, etkisi var işte. Seni vasfeylemek Yavaş yavaş. iler bu gönül ya Resulallah. Kalem yazmaktan acizdir, sıfatı Renk. ya Resulallah. Şimdi burada ne yaptı? En pesten en tize şöyle bir yüksek, şunu yapabilirdin. Ra 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 veya ra 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 ra. Hiçbirini yapmadı. Dikkat edin. Bütün sesler birbirine çok benzer. Netlikteydi. Bir kere netliğe çok dikkat ettiği belli. Bu işin altında mutlaka bir ses eğitimi temeli olduğu belli. Neden? Çünkü bu sesleri dengeli kullanmayı, istediği gücü vererek kullanmayı fark etmiş. Artık çok var. Ve hatta eğitmen bir kişilik, eğitmen yani bunları bir de öğreten kişiyseniz tane tane göstermenin formülü bu. Bu nedenle tane tane gösteriyor. Sanki bir öğrenciyi anlatır gibi. Hani bir adama name yaptıracaksınız. Nasıl öğretirsiniz bunu? Aa diye göstermezsiniz değil mi? Aa dersiniz ki hadi o da tekrar edebilsin. Çok benziyor değil mi? Eğitmen kimlik. Okuyuş stiline yansıyor çünkü. Tiz geliyor. Muradım sana varmaktır, İlim deryana dalmaktır.
Tabii kusursuz okuma. Net yani. Hiçbir kusur yok. Gerçekten hiçbir kusur yok. Teknik anlamında mükemmel. Bu bölümün tamamında size resmen nameyi öğretiyor. Yapması gerekenleri öğretiyor. Eğitmenlik okuyuşu mükemmel. Yani çok mükemmel bir okuma gerçekten. Yani şu örnek okuma ve bütün seslerdeki hacim, hakimiyet, denge o da çok mükemmel. Bir de çok güzel böyle. Ya Allah bir yetenek veriyorsa bazen böyle ekstra da veriyor bir insana. Gerçekten güzel bir şey. Şimdi mesela atıyorum benim faranjitim çok vardır. Yani böyle kötü havada faranjit olurum, lodoslu havada faranjit olurum, o bilmem ne olur faranjit olurum, toza alerjim vardır, efendim polene alerjim vardır. Yani başımın belası çok şey vardır bu sesimi çıkarırken. Bitmeyen İstanbul'un pis şehir akıntısı vardır. Var Allah var. Ama bazı insanlarda bunun etkisi daha az oluyor. Siz her toz gördüğünüzde yerlere hapşırırken bazı insan hapşırmaz. Onu etkilemez. Hocanın böyle bir şansı olduğunu düşünüyorum. Yani herkes grip olurken hocanın daha az grip olduğu gibi. Veya kendine çok dikkat etmesi gibi. Sesi çok sağlıklı gerçekten. Maşallah diyelim. Bu da önemli ya. Sağlıksız olduğunuz zaman ses çıkmıyor çünkü. Geliyor. Fa. Daha yukarısı var. Daha yukarısı da var belli. Si natürel, do diyez hepsi olabilir. Çok rahat çünkü. Şimdi yanındaki dinleyeni görürseniz o başta anlattığım şeyi görürsünüz. Sakinlik, dinginlik. O hissi veriyor karşı tarafa sürekli. Daha yukarısı gelecek. Çok yüksek açma diyor sesi bakın. Çok güzel anlatıyor. Yani hani aşırı yüksek açma, içeride daha yükseğe çıkacak şimdi biraz sonra. Yani daha tiz gelecek ve yüklenmeye başlayacak. Sen diyor volümü çok açma. Aşırı açarsan bu sefer bağırma gibi algılanacak. O dinginliği bozmak istemiyor. Usta okuyucu dedim ya. Ya Resulallah, acep kimdir Acaba okurken biraz da uzaklaştırır mı biraz sonra merak ettim. bize senden yakın. Fa not hala. Ya Habiballah, Kafa. seni bildik şefi'al müznibin. Of. Biz sana ümmet olunca eyleriz gayrın. Es-salatu vesselamü rahmeten lil alemin. Senin için Müthiş ya. kayboldu bu semavatü zemin. Ya çok ilginç oldu. Biraz önce bir Türk sanat müziği şarkısı dinledik. Ne kadar fazla gösterdiğini söyledim size. Fazla harfler, fazla. Hocada bir sadelik var. Bakın yukarılara geliyor o nameyi. Bir anda o haşmet yerine hep sadeliği seçiyor yani. Dengeyi seçiyor bütün okumalarında. Abartı yok. Bu da çok kıymetli bir tarz. Güzel bir tarz. Değil mi? Dinlemesi çok zevkli gerçekten. Uzun saatler dinleyebilirsiniz. Çok uzun saatler sıkılmadan. Bazı mesela çok tiz sesli biri vardır. Yani yarım saat zor dayanırsınız. Çünkü ya hep aynıdır yani. Sürekli o tiz notlar. Çok pes sesli biri vardır. Devamlı aynı yerde. Hoca geniş aralık kullanıyor aslında. Dar bir aralık değil ama
o dinginliği sürekli sağlamaya çalışıyor. Bakalım ne olacak. nazar kıl ya Resulallah, fakirin haline bir kez. Girerken şöyle bir şey yaptı farkında bile olmadan ama. Bakın. bakın. Yatar pozisyonda başladı. Şimdi bu sese yatar pozisyonda başlarsanız yani geri bir anda ses boğaza düşer. Bakın toplayana kadar ondan sonra sürekli eğilmek zorunda kaldı. Bakın. Nazar kıl Bakın. Kırılma geldi. ya Resulallah, fakirin Bir nefes aldı topladı. Geliyor. senin aşkın beni yaktı. Cihanı gözlerim görmez. Şimdi bu stil tabii neyi andırıyor? Biraz böyle eski Dede Efendi'nin falan eserlerini bilirsiniz. Yani klasik Türk müziği dediğimiz tarz. O 24 zamanlı 48 işte büyük zamanlı besteler bunları çok andırır. Uzun la ra 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 la ra ra la bir ümit yok gelmiyor hiçbir haber. Klasik Türk müziğinde çok var bu tarz name stilleri. O da çok andırıyor. Çok dinlemiş ve söylemiş belli. Meddahın Allah'dır. Daha yukarısı var ama seslerde. Burada kullanmamış olabilir ama. Gücüm yetmez. Ya Resulallah, bize imdad kıl. Bazı usta okuyucular gençlik yıllarında çok daha hoyrat olabilirler. Yani daha tizleri zorlayan ama belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra sesin genel sağlığının, kontrolünün, bütün yani rahatlığının elinde olmasını daha çok isteyebilirler. Yani sanki hocanın sesi, daha tizleri çok açık, çok rahat kullanıyor fa'ları, solleri çünkü yani oktav fa sollerini bu kadar rahat kullanıp daha yukarısının olmaması imkansız ve tekniği çok müsait geliyor. Bilerek tercih etmiyor bence. Yani kendi istediği ne istiyorsa o ve dediğim gibi olgunluk okuyuşu diyelim. Son Bitiyor burada. Peki.